1 Nisan sabahı bayram arifesinde o kutsal tercih yapıldı. Bu Furkan'ın annesi hamile, Furkan kısa zaman sonra aileye gelen ilk erkek torun ve ilk erkek bebek. Herkesin küçük Furkan'dan bir beklentisi var. Bazıları mühendis, bazıları doktor, bazıları tamirci, bazıları avukat olacağına inanıyordu. Ama Furkan gözlerini açtı ve o cümleyi söyledi. YouTube'a tekrar mı başlasam? Evet arkadaşlar, bugün 14. gün. Başlıktan da yola çıkarak gastronomi ve biraz kariyer hakkında bahsedeceğim. Ama bu benim kendi kariyerim. Aileden gelen bir beceri var. Bu babamdan işte temizlik olsun, annemden düzen olsun. Haliyle bunu prensip edinmişim. Çünkü onlar da bunu prensip edinmişti. Kendim için becerikli demiyorum ama bir o kadar hızlı öğrenebiliyorum. Buradan sonrasını biraz hikayeye bağlayacağım. Çünkü tamamen hikaye usulü gitmek istiyorum. Ben henüz 6. sınıfa giderken pastane imalatına girip babamın çıraklarının kafalarının toplanması için ne kadar emek harcadığını biliyorum. Haliyle benim mutfağa girmem ile sektörde olmam aynı şey değil. İlk gerçek anlamda deneyimim 2014 Alaçatı'da saç kaplı çatının altındaki bir pastane imalatında oldu. Bu arada ben oraya girdiğimde 1.70, 85 kilo bir obezdim. Lise 1'e falan gidiyordum. Ama oradan çıkarken 1.70, 70 kilo falandım. Amcamdan videoları bulamadım, ekleyemedim. Ama şöyle anlatayım size. 2014'ün Alaçatısı'nı. Biz gece 2000 tane simit yapıyorduk sabah hazır olsun diye pişmemiş bir şekilde. Sabah o 2000 simit ortalama 1 saatte falan bitiyordu. Yani şu an İmren Alaçatı bilmiyorum günlük kaç tane Magnolia üretiyor ama biz o zaman trifle yapıyorduk. Aynı şey, sadece sosu farklı. Yani çubuk vanilya kullanıyorlar, örnek veriyorum. Biz de çubuk vanilya kullanıyoruz ama bizimki farklı bir çubuk vanilyaydı, örnek veriyorum. Ve benim hamur makinesinin başında uyuma videolarım var. Soğan kavururken oturduğum sandalyede bayıldığım videolarım, fotoğraflarım var. İlk yaz sezonunda 4 ayımı verdiğim zaman dilimiydi. Daha sonra hem Alaçatı'ya hem sezona küsmüştüm. 2017-2019 Bornova Zafer Usta, yani amcam, imalat işletmeciliğindeydi. En profesyonel, en mükemmeliyetçi oydu. Ama kaçırdığı en büyük şey, sadece mesleğine yatırım yapmıştı. Hobilerini bırakmıştı. Sosyal hayatı yoktu benim için. Satış yeri ne durumda bilmiyordu. Henüz İzmir'de makaron yokken bu adam profesyonel makaron çıkarabiliyordu. Evet arkadaşlar, bu gerçek bu arada. Yani İzmir'de daha makaron diye bir şey o kadar nadirdi ki bu adam profesyonel makaron çıkarıyordu Yusuf Usta'yla. Bir ay imalat, 2 ay veya ilk başta 2 ay aşağıda tezgahta çalıştım. Daha sonraki sezonlarda hem tezgah imalat hem de sıcak, yani kahvaltıda falan çalıştım. Sonra üniversite hazırlık bölümüne geçtim. Yani üniversiteye hazırlanacağım için de komple sektörden çıktım, ortalama 1-1,5 sene. 2019'a kadar üniversiteyi kazanmıştım. Haliyle olmak istediklerim, almak istediklerim, yapmak istediklerim vardı. Yani mezun senemden kalan Alper arkadaşım, o zamanlar Cunda'da çalışıyor tabii. Nazar boncuklu ağacın olduğu yerde. Gittim abi. Ben de ama servisteyim. Neden? Bir şey almak için. Bir sezon geçti. 4 ay falan. Mayıs'ta gidip Eylül'de bitiriyorum. Bu 1, 2, 3, 4 derken 4 sezon attım ben Cunda'da. Açık bir şekilde serviste. 4. sınıfın mutfak stajıma kadar böyle devam etti. Cunda'ya 4 sezonunu vermiş biri için bana mutfak bilgisi anlamında hiçbir katkı sağlamadı. Ama karakter anlamında çok fazla şey katmıştı. Yani bayağı şey katmıştı. Zamanı gelmişti artık farklı şeyleri denemenin diye düşündüm. 2022'den 2024'e kadar Bodrum'da mutfağı sağlam tüm otellere CV attım. Mandarin, Kempinski başta olmak üzere. Günün sonunda o kadar zorladım ki yani taciz ettim bildiğiniz artık bütün şefleri. Şefin biri de çıkıp dedi ki biz sadece okulumuzdan mezun insanları alıyoruz. Okey abi. Ben de dedim ki tamam abi, Bodrum benim için bitti. Bu süreç zarfında İmren Alaçatı'nın imalatını denedim. Orada da şöyle bir durum oldu. Ortalama 1 ay falan çalışmadım. Çünkü orada bir tane Fransız şefi vardı getirdikleri. Ve Fransız şefi beni günde ortalama nereden baksanız 8'de gidiyorduk, 5'te çıkıyorduk. Beni 10'dan 3'e kadar falan bulaşığa gönderiyordu. Bir şey yapmadığımdan ve yapamadığımdan değil bu arada. Her ürünü çıkartabiliyordum birinci haftanın sonunda. Zaten imalat dediğiniz şey fabrikasyon usulü çalıştığı için her şeyi sadece birleştiriyorsunuz. Öğrendiğiniz hiçbir şey yok. Ondan sonra orada çalıştım. Sonra anlaşamadım. Çıktım. Denizli'de okurken pizzayı öğrendim.
bir tane şefim vardı. Sağ olsun. Ortalama bir haftada pizza öğretti. Soteyi öğretti. Yani ne bileyim et ve tavuk yemeklerinin işte tavada nasıl daha hızlı bir şekilde pişeceğini, ısının kontrolünü falan öğretti. Staj yaparken arkadaş edinip küçük önerilerim ve önerdiğim insanlar oldu. Yani ne? Gastronomi okumak isteyip bunun okulunu okumaması gerektiğini, gidip Acun Medya'da bunun eğitimini alması gerektiğini veya MSA'da bunun eğitimini alması gerektiğini söyledim. Ki şu an mesela Batuhan efsane yerlerde. Hayat bu süreçte gerçekten daha zordu ve tam o anda bıraktım. Yani sektörü tamamen mutfak anlamında o anda bıraktım. O sezon başlamadan da Emrah Üniversiteden arkadaşım Alaçatı'nın Demirbaşı 9 senesini bir fiil Alaçatı'da geçirmiş biri. Neyse beni çağırmıştı 2022'de Zeppelin'e. Ben de reddetmiştim. 2024'te kabul ettim. Servise gidiyordum ve ilk bar deneyimimdi. Başladım 2024 Mart gibi. Amacım askerliği ödemekti. Yani bu sezondaki amacım, yani geçen sezondaki amacım askerliği ödemek. Bir sezondan fazla Nisan, Eylül'ü aldım. Yani Nisan'dan Eylül'e kadar aldım. Askerliği ödedim. Borçları kapattım falan. Eylül başı çıkış verildi eleman azaltma sebeplerinden dolayı. Buradan sonra Barba Urla'da Berkay Şef'in yanına geçtim. Uzun süre duramadım. Ama hayatımdaki ikinci en sistemli ve profesyonel mutfaklardan biriydi diyebilirim. Çünkü A'dan Z'ye bütün ayrıntılar düşünülmüş. Her şey sırasıyla ve düzen içinde yapılıyor. Yani bu o kadar muhteşem bir şey ki orada bir tane şefle tanışmıştım. Murat şefim bana demişti ki yani en önemli şey abi temizlik, düzen ve disiplin. Bu üçünü yapabildiğin sürece diğerlerinin hepsi çok kolay demişti ve haklıydı. Çünkü bunların üçünü edinebilmek gerçekten zor bir şey. Yani benim deneyimler max bir ay sebze yıkama, kurulama ve hazırlıkta kalmıştı. İleriye geçememiştim. O sırada Fransa vizesi için görüşmelerim vardı derken Barba yalan oldu. Şubat gibi askerliği çıkarıp sezona sağlıklı bir şekilde girmeyi planlıyordu. Askerden sonra amcamlar Rize'ye mekan açmıştı ve Ocakbaşı açtıkları için de gidip görme isteğim vardı. Yani hem yardım edeyim hem olsun derken ben gittim tabii Rize'ye. Ne oldu? Dört dörtlük bir mutfak yoktu asla. Profesyonel bir mutfak da yoktu. Ama Hamza amcamın şöyle bir ilkesi var. Tabii ki sıfır değil kendisi ama sıfırı bir yapmayı o kadar çabuk öğrenmiş ki sıfırı bir yapmak onun için o kadar kolay. Yani o sadece bir çark kuruyor ve çark işlerken biri getiriyor. Öyle bir insan. Neyse menüyü falan kontrol ettik. Maliyet hesapladık. Mesela Adana dürümde 70 lira kar ediyor veya etmiyordu vergileri düşmediğimizde. Onu düzenledik. Benim için orada bayağı kritik bir durum vardı. Hayatımda ilk defa Adana'nın maliyetini hesapladım. Çünkü neden olmasın? Derken abi Emrah aradı ben oradayken ve sezona gelmek isteyip istemediğimi sordu. Geliyorum deyip bir dakika düşünmeden otobüse atladım. Bu arada atladım. Ardeşen'den Manisa'ya veya İzmir'e otobüs yoktu. Ben de o gün Rize'ye kadar gittim. Bileti Rize'den Ankara'ya aldım. Ankara'dan Manisa'ya aldım. Manisa'da bir gün için hazırlandım ve Alaçatı'ya geldim. Neden mi? Çünkü Zeppelin abi. Gerçekten Zeppelin. Zaten bundan sonrasını biliyorsunuz. Halil Şef'in beyaz yaka olma yoluna girdi. Hayırlı olsun diyoruz. Ben de mutfağa girdim. Sorumluluk alıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu benim küçük kariyerim idi.